Merhaba arkadaşlar. Bu derste Macroread Partition Expert isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve normal bir şekilde programı kuralım. Ve programı çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Disklerin bölümünü genişletmenize, oluşturmanıza ve biçimlendirmenize, düşük disk alanı sorununu çözmenize, disk alanını kolayca yönetmenize olanak tanıyan güçlü bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. Program açılırken karşılama ekranında ücretsiz ev sürümü yazdığını gördük. Yine program açıldıktan sonra başlık bölümünde ücretsiz ev sürümü yazdığını görüyoruz. Ayrıca yine yardım hakkında bölümünde geçerli lisans türü olarak ücretsiz ev sürümü yazdığını görüyoruz. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını diye ile açalım. ...64 bitlik C++ ile derlenmiş bir yazılım, herhangi bir koruması yok. Şimdi 64 bit debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. Sonrasında programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını açalım. Sonrasında sağa tıklayıp ara, geçerli modül ve string referanslarını seçelim. Sonrasında arama bölümüne edition yazalım. Şimdi burada lisans türlerinin olduğu bölüme gitmek amacıyla Professional Edition'a çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim. Gördüğünüz gibi geldiğimiz bölümde birden fazla lisans türü olduğunu ve her lisans türü altında unregistered metinlerin yer aldığını görüyoruz. Şimdi yukarı doğru tüm bunların üzerine çıkalım. Bu satıra CMP RAX B satırına çift tıklayıp bir breakpoint ekleyelim. Farklı lisans türlerinin yer aldığı yazılımlar için burası güzel bir örnektir. Şimdi yeri gelmişken bu bölümü açıklayalım. Bu satırda RBP47 adresindeki 1 byte'lık veriyi alır ve sıfırla genişleterek RAX register'ına koyar. Bu kısımdaki MoveZX RAX al, burada AL tekrar RAX'a taşınıyor
Bu çoğunlukla gereksiz bir tekrar olmuş veya yazılımcının optimize edilmemiş kodundan kaynaklanıyor. Burada CMP-RAX B satırı kod x8664 assembly ile yazılmış bir tür değer kontrol mantığı uyguluyor. Yani CMP-RAX B, CMP komutu burada bu iki değeri karşılaştırıyor. Yani buradaki RAX değeri ile yukarıdaki okunan, bu satırdaki okunan B değerini karşılaştırır. B değeri burada 0x0b decimal 11'dir. Sonrasında buradaki CMP satırı karşılaştırma sonuçlarını flex register'larına yazar. Ardından eğer RAX değeri 11'den büyük ise JG tetiklenir. Eğer RAX değeri 11'e eşit ise JE tetiklenir. Eğer RAX değeri 11'den küçük ise bir sonraki talimata geçer ve yine RAX 11'den küçük ise JG veya JE dallarına gitmez. Altındaki diğer kontrol ve sub işlemleri uygulanır. Yani buradaki CMP-RAX B satırının görevi RAX'ın 11'e eşit mi, büyük mü yoksa küçük mü olduğunu kontrol etmektir. Bu akış kontrolünü belirler. Başka bir deyişle bu satır RAX'ın değerini sınıflandırır ve program akışını buna göre yönlendirir. Örneğin RAX 1 değeri deneme sürüm, 6 Enterprise, 7 Unlimited sürümlerine denk gelecek şekilde düzenlenmiştir. Şimdi F9 ile programı çalıştıralım ve bu breakpoint satırına gidelim. Breakpoint satırına geldik ve alt açıklama kısmında RAX değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Yani bu değer deneme sürüm demektir. Şimdi bu değerleri değiştirmek amacıyla adım adım ilerleyelim. Öncelikle bu yazılımdaki B sabitinin kullanıldığı bütün yerleri listelemeliyiz. Bunun için sağa tıklayıp referans ara sabit B diyoruz. Buradaki arama bölümüne move bl b yazmalıyız. Çünkü sabit B'nin bir register'a yüklemesini bulmalıyız. CMP-RAX B ile. Buradaki B ile RAX register'ının alt 8 bitlik kısmıdır. RAX, EX, X, AL ve BL. Yani bu programda bir yerde B sabitini register'a yükleyen bir talimat var. Çünkü CMP-RAX B satırında kullanılan sabit aslında önceden bir yerden register'a yüklenmiş. Move bl b komutu ile biz bu sabiti yazılımın nereden aldığını, hangi işlem için hazırladığını, yani sabitin asıl kaynağına inmek için analiz etmeliyiz. Şimdi bu satıra çift tıklayıp ilgili bölüme gidelim. Burası B sabitinin ilk kullanıldığı bölümdü. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Ve bu bölümde test AL bölümünü bulmalıyız. Buradaki test AL satırı karşılaştırmanın yapıldığı bölüm ve bu karşılaştırmanın yapıldığı satır üzerindeki call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip bu breakpoint satırına gidelim. Bu breakpoint satırı üzerindeyken F8'i bir defa çalıştırdığımızda bir alt satıra indiğinde alt açıklama bölümünde
AL değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu AL değerinin sıfırdan farklı bir değer alması amacıyla bu call fonksiyonunu düzenlemeliyiz. Tekrar restart edip bu satıra gidelim. Şimdi F7 ile fonksiyon içerisine girelim ve buradaki satırı düzenleyip sıfırdan farklı bir yazıp tamam diyelim. Sonrasında F8 ile satır satır ilerleyelim. Ve gördüğünüz gibi artık AL değeri 1 oldu. Şimdi artık istediğimiz lisans türünü atayabiliriz. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Şimdi lisans türünü atamak amacıyla sınırsız lisans türünü seçelim. Bunun için sağa tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarını seçip buraya unlimited yazalım. Sonrasında unlimited satırına çift tıklayıp olduğu bölüme gidelim. Gördüğünüz gibi burada birden fazla lisans türü yer alıyor. Şimdi bunlardan unlimited lisans türüne göre reverse işlemini yapalım. Öncelikle yukarı doğru geldiğimiz bölümdeki tüm lisans türlerinin üzerine fonksiyon başlangıcına gidelim. Sonrasında bu satıra breakpoint ekleyip debugger'ı restart edip F9 ile son breakpoint satırına gidelim. Aşağı doğru indiğimizde her lisans türü üzerinde test AL satırının olduğunu görüyoruz. Bu bölümde AL değeri yine 0 yapılıyor. Bunu reverse edip 1 olacak şekilde düzenlemeliyiz. Aynı şekilde sınırsız unlimited sürüm için tüm lisans türleri üzerindeki atlama satırlarını kaldırmalıyız. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Ve F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu atlama satırına geldiğimizde tüm lisans türlerini atladığını görüyoruz. Bu satırı düzenleyelim. F8 ile devam edelim. Burada ilk test AL satırının üzerindeki fonksiyona geldik. Bu fonksiyonu inceleyip AL değerinin 1 olmasını sağlamak amacıyla fonksiyon içerisine girelim F7 ile ve F8 ile devam edelim. Burada gördüğünüz gibi move AL bir değerini atlıyor. Bunu atlamaması amacıyla bu satırı düzenleyelim. Sağ tıklayalım. Binary düzenle diyelim. Ve buradakini 0 yapıp tamam diyelim. F8 ile devam edelim.
Gördüğünüz gibi artık AL 1 değerini aldı. F8'e devam edelim. Buradaki satırda atlıyor. Buna sağ tıklayıp binary düzenle deyip sıfırlayalım. Şimdi bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Debugger'ı kapatalım. Ana dosyanın ismini backup diyelim. Son düzenlediğimiz dosyayı ana dosya olarak değiştirelim. Ve programı normal bir şekilde çalıştıralım. Sınırsız sürüm, sınırsız sürüm, sınırsız sürüm. Artık programı açtığımızda açılışta sınırsız sürüm olduğunu belirtiyor ve arayüzünde herhangi bir deneme sürümü, ücretsiz yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.